Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün büyük küçük herkesin çok sevdiği, tadıyla, kokusuyla kat kat çok beğeneceğiniz kruvasan tarifini paylaşıyorum. Başka kanallarda görmediğiniz farklı bir şekilde hazırlayacağım. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler herkese. Kaba bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt, 2 yemek kaşığı şeker ve 1 dolu tatlı kaşığı maya ilave edip karıştırıyorum. Kabın üzerini streçle kapatıp 4-5 dakika mayanın çalışması için bekliyorum. Gördüğünüz gibi maya artık çalışmaya başladı. Üzerine bir çimdik tuz, bir yumurtanın beyazını, sarısını üzeri için ayırdım. Bir paket vanilin ve yarım su bardağı sıvı yağ ilave edip karıştırıyorum. Unu az az ekleyerek karıştıracağım. Sonda ne kadar un kullandığımı belirteceğim. Hamur kıvam alınca yoğurmaya başlıyorum. Ben toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Unlar farklı olduğu için sizlerden ricam 5 su bardağından sonra unu az az eklemeniz. 4-5 dakika hızlıca yoğuruyorum. Sonuç olarak ele yapışmayan, esnek, yumuşacık bir hamur oluyor. Hamuru beze yapıp kaba alıyorum. Kabın üzerine streçle kapatıp üzerini mutfak beziyle örtüyorum. 30 dakika bu şekilde mayalandırıyorum. Yarım saatin dolmasına az kalmış buzluktan çıkardığım 200 gram tereyağını rendenin büyük gözünden geçiriyorum. Üzerine 3 tepeleme yemek kaşığı un ve 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ekleyip karıştırıyorum. Hamuru açıncaya dek bu şekilde buzlukta bekletiyorum. Hamur mayalandı. Tezgaha ve hamuru unluyorum. Hamuru 3-4 milim kalınlığında dikdörtgen şeklinde açıyorum. Rendelediğim yağı bu şekilde hamurun yarısına döküyorum. Yağın kenar kısımlarına gelmemesine dikkat ediyorum. Aksi halde hamur yapışmaz. Hamurun diğer yarısını üzerine kapatıp kenar kısımlarını birleştiriyorum. Her iki tarafını unluyorum ki açarken hamur tezgaha yapışmasın. Uzunluğuna doğru açıyorum hamuru. Bu şekilde sıkıca katlıyorum. Un serpip azıcık genişletiyorum. Ortadan ikiye bölüyorum. Gördüğünüz gibi bir kez katlama işlemi yapmakla kat kat hamur oldu. Hazırladığım hamurları unladığım tepsiye alıp üzerlerini streçle kapatıyorum. Bu şekilde 30 dakika buzlukta beklettikten sonra kullanıma hazır. 30 dakika geçti artık. Tezgaha ve hamuru un serpip 2-3 milim kalınlığında dikdörtgen şeklinde açıyorum hamuru. Kenar kısımlarını kesiyorum. Bu şekilde şekil verip pişireceğim. Hamuru ise üçgenlere ayırıyorum. Oluşan üçgenlerin geniş kısmına kesik atıyorum. Doğradığım çikolata parçalarından yerleştirip kendime doğru çekerek sarıyorum. Şeklinin güzel olması için hamurun daha güzel tarafının alta gelmesine dikkat edin. Çikolata yerine reçel veya pastacı kreması da kullanabilirsiniz. Her iki hamurdan toplamda 24 adet kruvasan oluyor.
Şekil verdiklerimi yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine diziyorum. Üzerlerini mutfak beziyle kapatıp 30 dakika tepsi mayası için bekletiyorum. Üzeri için ayırdığım yumurta sarısına 1 yemek kaşığı süt ekleyip karıştırıyorum. Mayalanan kruvasanların üzerine sürüyorum. Kruvasanları önceden 225 derecede alt üst ayarda ısıttığım fırında üzerleri güzelce kızarıncaya dek pişiriyorum. Kruvasanlar pişti. Soğuduktan sonra isteğe göre üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz. Bana kalırsa fazla söze gerek yok. Görüntüsünden tadının, kokusunun nasıl güzel olduğunu siz tahmin edin. Hazırlayan herkesin çok beğeneceğine eminim, mutlaka deneyin. Videoyu buraya kadar izlediyseniz sizlerden ricam yorumlara kalp bırakmanız. Bu sayede kimlerin sona kadar izlediğini bilmiş olurum. Videoyu likelayıp arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.